Merhaba, Working Crypto'ya hoş geldiniz. Bugün Türkiye'ye son dönemde iddialı bir giriş yapan OKX'in Türkiye Pazarlama Müdürü Sinem Süslü ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, heyecanlıyız. Bugün OKX'i ve sizi daha yakından tanıyacağız. Sohbetimize sizi ve firmayı birazcık daha tanıyabilir miyiz diye başlamak isterim. Tabii ki. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sinem Süslü ismim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat mezunuyum. Yüksek lisansımı İtalya'da yaptım. Yine ekonomi üzerine. Farklı sektörlerde çalıştım. Aslında tabii ki kariyerime başladığım dönem benim büyük oranda spor pazarlamasıydı. Spor pazarlamasının ardından enerji, otomotiv gibi sektörlerde de çalıştım. En son danışmanlık yaptığım dönemde yolum kripto ile kesişti. Orada da spor kulüpleriyle yaptığımız bir takım çalışmalar, gelir modelleri için NFT'ler vesaire gibi konulara ilgim arttıkça Metaverse biliyorsunuz 3-4 yıl önce iyice bir gündemdi. Oralardaki modelleri incelerken farklı kripto şirketlerinin Türkiye pazarına girmesiyle ilgili danışmanlıklar yaptım. Akabinde bu çalışmalar beni şu anki pozisyonum olan OKX'teki pazarlama iletişimi kısmına taşıdı. Bir yılı aşkın zamandır OKX'te çalışıyorum. OKX dünyanın bu anlamda en büyük oyuncularından biri. Aynı zamanda bir Web3 teknoloji şirketi. OKX'i diğer oyunculardan ayıran tabii ki çok rekabetin yüksek olduğu bir pazar. Hepimizin bildiği üzere yerli oyuncularımız var. Türkiye'de çok güçlü olan. Yine aynı şekilde global oyuncular var. Yine çok güçlü. OKX'in dünyanın en büyüklerinden biri. Aynı zamanda Web3 teknoloji yatırımları da çok fazla olan bir şirket. Yenilikçi vizyonuyla sektöre liderlik eden bir şirket. Benim için çok önemli olan kısmı aslında çok kurumsal olan yapısıydı. Yani kariyerimle alakalı tercihimi yön veren kısmı buydu. İş görüşmemi yaptığım ilk günden şirketin başkanı olan hanımefendi Hong Feng, röportajlarından sizler de yakından tanıyorsunuz. Benim işe alım sürecinde bana yarım saat ayırıp benimle tanışmak istemişti. O zaman ben şirketin kültürüyle ilgili bir fikir edindim. Dedim ki yani o kadar çalışanına değer veren ve o kadar çalışanını önemseyen bir şirket ki global yapılanmada her ülkenin her kıymetli çalışanını, yöneticisini başkanına varana kadar tanıştırmak ve ona vakit ayırma gereksinimi duyuyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok de güzelmiş. Baştan gelen o mesaj devamında da öyle oldu. Bir yılı aşkın süredir çok değerli hissettiğim ve çok güzel işler yaptığım bir ekiple çalışıyorum. Globalden lokale. OKX Türkiye'ye gelecek olursak da bir ay önce yaptık lansmanımızı. Globaldeki yapılanmanın daha Türkiye'deki kullanıcıya uygun olan, oradaki globaldeki yine deneyimin Türkiye'deki beklentilere uyarlanmış hali olan OKX Türkiye mobil uygulamasını çıkardık. Çok yeni şu anda ama çok hızlı büyüyor. Bunun için de çok güzel bir ekip kurduk. Bir yıldır zaten Türkiye pazarında olacağımızı duyurduktan sonra çalışmalar oldukça sürdü. Sürmeye de devam ediyor. Yani bu şu anda lansmanı yaptık ve bir başlangıç olarak görüyoruz. Aileyle devamı çok daha artacaktır, gelecektir diye düşünüyorum. Peki kripto sektöründen çok güzel başladınız bence. Yani o çalışana değeri ilk andan hissetmek bence çok kıymetli. Kesinlikle. Katılıyorum size. Kripto sektöründe çalışmak nasıl bir deneyim? Çünkü daha farklı sektörlerde zaten çalışmışsınız ve bunu kıyaslayabilir bir know-how'ınız var yani. Evet. Uzun bir süre deneyiminiz olmuş. Nasıl bir deneyim sizce kripto sektöründe çalışmak? Yani farklı sektörlerde çalıştığım için sizin de söylediğiniz üzere farklı bir kıyas edebiliyorum bunu. Doğrudan şu anda üniversite hayatından buraya girip hemen içine girip ilk iş deneyimini burada edinen çok fazla genç arkadaşım var. Ancak benim dünyamda ben farklı sektörlerde iletişim ve pazarlamayı deneyimlemekten çok keyif alan biriydim. Üniversite yıllarımdan itibaren ekonomi okuduğum için acaba audit mi yapacağım, işte finansta mı olacağım, pazarlama mı yapsam, bunu mu yapsam ve çok farklı şeyler denedim. Stajlarımla onu anlamaya çalıştım, kendimi anlamaya çalıştım. Ve ben bir şey yaratmaktan, iletişimden, insanlarla etkileşimden, pazarlamanın verdiği o yaratıcı ve kendinden bir şeyler katabilme dünyasını çok sevdim. Ve ben burada bir şeyler yapabilirim diye daha üniversite yıllarımdan hissetmeye başladım. Yani kripto sektörünün şöyle bir farklılığı var tabii ki. Çok dinamik bir sektör. Çok fazla yeniliğe açık. Bir anda ben burada ne yapabilirim? Ben burada olayım ama neden olmak istiyorsun? Mesela motivasyonun ne? Oradaki işlem yapma halini mi seviyorsun? Ürünü incelerken mobil uygulamada nasıl özellikler var? Neler burada yapabilirim? Onlardan mı keyif alıyorsun? Ya da
iletişim kısmı mı ilgini çekiyor? Ben burada şu kampanyayı yapsaydım ya da kullanıcıya böyle faydalar sunsaydım nasıl sonuç alırdım gibi bir merakım mı var? Bence biraz burada ona bakmak lazım. Yani kişisel olarak ilgimizi ne çekiyor, ne yapmak istiyorum? Bunu anladıktan sonra belki kripto ile ilgili bir merak varsa devam etmek gerekiyor. Farklılık olarak da dediğim gibi çok dinamik bir sektör olduğu için sürekli öğreniyorsunuz. Ben 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel kariyerim devam ediyor. Son 3 yılı geçti kripto. Ve böyle baktığımda konuya bir günüm yok ki sıkılayım ya da bir günüm yok ki yeni bir şey öğrenmeyeyim. Çünkü çok dinamik, çok farklı, her gün farklı bir şey geliyor. Onlarla kendinizi güncel tutmazsanız mesleki olarak sizi çok etkiliyor. Sürekli öğrenmek zorundasınız. Bu kimileri için çok stresli olabilir. Ama benim hakikaten o devinime ihtiyacım var. Kişisel olarak bunu çok sevdiğim için aynı şeyi yapıyor olmaktan çok sıkılabilen bir insanım. Ya da işte kendimi bir sürekli bir döngünün içinde hissettiğim zaman çok mutsuz olan biriyim. Rutinler O yüzden içinde. ne kadar deneyimli de olsanız ben bu değişikliği istiyorum, öğrenmek istiyorum. Sürekli yeni bir şey yapmak istiyorum ve bir amatör ruh gibi her gün çok çalışmak istiyorum. Bu bana çok şey katıyor gibi bir motivasyon varsa bence çok mutlu olabileceğiniz bir sektör. Anladığım kadarıyla çok farklı hissettirilen bir duygu Doğru. var ortada. Hani dediğiniz gibi mutlaka pazarlama kendi içerisinde farklı sektörlerde de eğlenceli, işte yaratıcı düşünmek gerekiyor, takip gerektiriyor ama bu kadar değil. Burada bambaşka bir dinamikten bahsediyoruz bence de dediğiniz gibi. Peki çalışmak isteyenlere ne gibi önerileriniz var sektörde? Çünkü bence burada bir bilinmezlik var. Çok dediğiniz gibi dinamik, kendini çok hızlı geliştirmen gerekiyor, takip gerektiriyor. Basit eğitimler tabii ki destekler ama bunun dışında en azından kendi tecrübenize de bakarak hani ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Yani genç arkadaşlarım muhakkak zaten bu konuyla ilgili bir merak içerisindelerse zaten kendileri bir nebze araştırmaya başlamışlardır diye düşünüyorum. Çok fazla açık rol var. Bu roller için nasıl gereksinimler var, ne yapmak istiyorum? Bunlar çok önemli. Bence insanın her şeyden önce kendini tanıması önemli. Yani kendinizi tanıdığınızda, ihtiyacınız olan alanı belirlediğinizde bu öğrencilik hayatınızda doğrudan eğitiminizle ilgili olmak zorunda değil. Tavsiye edilir ama ben ekonomi eğitimi almam belki finansal sektörlere olan ilgim noktasında olduğum yere etkilemiştir ama doğrudan o okulda aldığım bilgiyi şu anki işimde kullanmıyorum tabii ki. Haliyle bu doğrudan ilişkili olmak zorunda değil. Yazılım gibi bu hikayenin daha teknik boyutundaysanız tabii ki bir bazınız olmak zorundadır. Ama hiç bazı olmadan da bir takım kurslarla kendini geliştirip yazılımcı olan da insanlar tanıyorum. Bu tamamen sizin buraya ne kadar emek vereceğinizle, ne kadar dedike bir şekilde çalışacağınızla ilgili bir konu. Ama tabii ki çok fazla da bir bilgi kirliliği var. Yani sosyal medyada olsun, Google'a kariyerle ilgili bir şey yazdığınızda olsun. Kariyer gibi bir tavsiye vermesi çok mümkün olmayan insanların da tavsiyelerini görebiliyoruz. Ben çok meraklıydım üniversitedeyken. Kendimce hep bir arayış içindeydim. Benzer durumda olan arkadaşlarım için tavsiyem mümkün mertebe kulüplerde olabilir, etkinliklerde olabilir. Olabildiğince sosyal olsunlar. Olabildiğince insanlarla tanışsınlar, network edinsinler. Başkalarının kendi deneyimlerinden öğrenmeye çalışsınlar. Ben çok mutlu oluyorum böyle paylaşımlarda bulunmaktan. Burada bugün bunu yapıyor olmaktan da çok mutluyum. Bence insanlar da gençler de bu şekilde bilgi paylaşımı konusunda oldukça cesur olabilirler. LinkedIn gibi çok güzel kariyer mecraları var. Buralardan belli profesyonelleri araştırıp onlara sorularını sorabilirler. Cevap veren olur, cevap vermeyen olur. Yani bu hiç önemli değil ama o medeni cesaret bence takdire şayan. Ben çok hatırlıyorum üniversitede yüksek lisans yaparken isim vermeyeyim çok büyük global bir markanın Avrupa operasyonunun başındaki bir beyefendiye LinkedIn'den mesaj atmıştım. Ve o da bana çok tatlı bir cevap vermişti. Sonra beni staj görüşmesine davet etmişlerdi. Çok mutlu olmuştum. Onun sonucu olumlu olsun, olumsuz olsun. Evet.
Ama demek ki kendimi çok güzel ifade etmişim ki onlar beni gördü diye mutlu olmuştum. Benzer bir durum bana da atılan mesajlarda ben de aynı şeyi hissediyorum. Vaktim oldukça cevap vermeye, yönlendirmeye çalışıyorum. Umarım kendileriyle ilgili doğru bir yol bulurlar, ne istediklerini bilirler ve o yönde kendilerine uygun bir rolde kariyerlerine ilerlerler. Eklenecek çok bir şey yok. Bence gayet iyi bir özet. Kendini tanımak çok kıymetli. Ne yapmak istediğini düşünmek, dediğiniz gibi rolleri araştırmak, ihtiyacı olan eğitim varsa onu tamamlamaya çalışmak gibi. Varsa staj olanakları, bunları değerlendirmek. Çünkü staj zaten aslında kişinin kendini dediğiniz gibi deneyimlemesi. Bence çok da mantıklı. Çünkü kaybedecek bir şeyin yok. Orada gerçekten çok değerli şeyler öğreniyorsun. Bir de zaten konum olarak staj yaptığın için herkes sana bir şey açıklamaya daha hazır, bir şey öğretmeye daha hazır. Bence bu bir fırsat. Kesinlikle. Bunu değerlendirmek çok mantıklı. Gelecek yıllarda tabii ki çok dinamik bir sektör ama gelecek yıllarda sektörün ihtiyacı olan yetenekler ve özellikler sizce ne olacak? Hani şu anda merak etmek, gündemi takip etmek, dediğiniz gibi kendim gelişmek çok kritik ama çok hızlı gelişiyor. Yapay zeka vesaire bir sürü done geliyor. Hani bu konuda fikrinizi öğrenmek isterim. Evet, bence çok güzel bir yerden başladınız. Yapay zeka zaten hani çok sıcak bir konu. Her gün yepyeni bir teknolojik gelişme yaşanıyor. Bence biraz bu trendleri takip etmek çok mühim. Hali hazırda tabii ki pazarlama gibi, işte ürün gibi, yazılım gibi bu işin biraz daha genel çerçevesini oluşturan alanlar her zaman var olmaya devam edecek. Ama tabii burada farklı sektörlerden deneyimleri de bir araya getirmek mümkün olduğu için yeni ihtiyaçlar ne yönde olacak derseniz bence yeni teknolojiler zaten. Bu yeni teknolojileri yakından takip etmek, bu yeni teknolojilerle ilgili araştırmalar yapmak ve kendini güncel tutmak, öğrenmekten keyif alan bir insan için zaten çok keyifli bir aktivite. Bu şekilde bunların takibi önemli. Tabii bir de bu hikayenin bir uyum, hukuk süreci var. Bunların takibi her zaman hukuk, teknolojiyi geriden takip eder. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Böyle durumlarda da tabii ki bu alanda da açıklar çıkacaktır. Hatırlarsınız KVKK ilk çıktığında veriyle alakalı hukuk çok enteresan bir konuydu ve bir anda oraya yönelen bir kitle oldu. Benzer durum teknoloji için de geçerli. Bence hukuk eğitimi alan arkadaşlarım, uyum alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarım bu tarz yeni teknolojilerin o çerçevede, regülasyon çerçevesinde ya da işte o alanda gelecek yeni kanunlar, yasalar noktasında kendilerini güncel tutmaları, geliştirmeye çalışması çok yakın zamanda bence çok kıymetli olacak. Evet, o da eli kulağında herhalde açıklanacak. Kesinlikle, evet. Çok teşekkürler Sinem. Ben son olarak kripto marketing süreçlerinin geleneksel pazarlama anlayışına kıyasla farklarını merak ediyorum. Evet. Yani açıkçası bence pazarlama ve iletişim kendi içinde sürekli devinim halinde olan bir alan. Toplumların hareketleri, davranışları, tercihleri bunları değiştiren konular. Haliyle tek bir sektöre bunu indirgemesek de elbette kriptonun ya da işte Web3'ün genel olarak bu ekosistemin kendine özgü dinamikleri var. Burada kullanıcı davranışından ziyade topluluk davranışına bakıyoruz. Yani burada çok yaygın bir kullanımdır topluluk. Topluluk dediğimiz insanlar bir arada belli hareketleri yaptıkları için, belli ihtiyaçlar içinde oldukları için ve onlarla iletişim kurmanın yöntemleri daha kişisel olduğu için buralara dikkat etmek gerekiyor. Bu ticari bir ilişkinin ötesinde bir topluluk bilinci çünkü kendi zemininde, kendi felsefesinde zaten çok daha ulvi bir şeye, özgür ekonomiye hizmet eden bir dünya var burada. Haliyle biz de bütün iletişimlerimizi, bütün faaliyetlerimizi bunu önceliklendirerek yapıyoruz. Elbette kampanyalar gibi insanların ihtiyacına hizmet eden kullanıcı deneyimleri, ürün özellikleri, etkinlikler, hakeza bilgilendirici, finansal okuryazarlığı destekleyici içerikler. Bu tarz konularda bence sorumluluk almak gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmek için sorumluluk almak gerekiyor. Eğer bu ekosistemi büyütmek, geliştirmek niyetindeysek bizim gibi daha gücü olan şirketlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu noktada diğer geleneksel pazarlama yöntemlerinden ayrıştığımızı düşünüyorum. Ama onun haricinde tabii ki işte taktiksel olarak kullandığımız ürünler ya da işte mecralar
çok farklılık göstermiyor bana sorarsanız. Çok teşekkür ederim cevaplar için. Eklemek istediğin bir şey varsa seve seve dinlerim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Çok güzel bir sohbetti. Umarım faydası olur. Her zaman ulaşılabilir olduğumuzu düşünüyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım. O yüzden herhangi bir sorunuz olursa bizimle etkinliklerde iletişime geçebilir arkadaşlarımız. Çalışanlarımız da biz de her zaman diyaloğa açık olacağız. OKX Türkiye'yi de, OKX'i de takip etmeye devam etsinler. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.